Selam deniz sever dostlar. Değişik güzel bir teknenin üzerindeyiz. Phantom Peugeot MY6. Çok güzel bir tekne, hızlı bir tekne, power katamaran. Bu tekneyle bu bölümde Marmaris'e gidiyoruz. Merak ediyorsanız tüm detayları anlatacağız. Ayrıca bu bölüm bir de konumuz var. Daha doğrusu ben onun konuyum. Hepinizin önceki bölümlerden hatırladığı sevgili Özgür Kaptan bize güzel değişik yemekler yapmıştı. Şu zenginliğe bak ya. Şunun içine bak ha. Afiyet olsun dostum. Hatırladınız değil mi? Bize bu bölüm yine güzel ilginç bir şeyler yapacak. Bitmedi. Bu teknenin karaya alınma süreci de videomuzda. Fazla teknik değil, merak etmeyin. Vinç'e binip karaya çıkacak. Bu süreci de merak ediyorsanız bizimle kalın. Ben Murat Aras. Göcek'teyiz. Club Marina'dayız. Hava nefis. Kanala abone olmak için, like atmak için harika bir hava. Hadi bakalım geçelim içeri. Özgür Kaptan'a bir merhaba diyelim. Ve seyrimiz başlasın. Evet Özgür Kaptan, gözün aydın. Kaptanım be, özlemişim be. Motorlar çalıştı. Gel bak. Eyvallah haber? kaptanım. Özlemişim Neredesin? be. Sağ olasın. Davet ettin. Geldik. Teşekkür ederim. Ne yapıyoruz bu bölüm? Çıkalım beraber Marmaris'e doğru gidelim. Aynen. Güzel bir çiftlik koyuna gidelim Marmaris'in yanında. Yarın Marmaris'te olmamız lazım biliyorsun. Ondan Evet, sonra hepsini akşam güzel çekeceğiz. sohbet edelim. Özlemişim. Sohbetin belini kıralım be. Eyvallah. Birazcık gidip biraz macera yaşayalım. Aynen. İyi maceralar yaşayalım. Bir şu tekneyi bir görelim ya. Ben bu tekneye bindim ama hiç seyir yapmadım. Eminim harikadır. Hadi o zaman halatları çözelim. O zaman halatlar bende. Yavaştan yolumuzu alalım. Başlıyoruz arkadaşlar. Üç taraf serbest komple. Burası Club Marina'nın en çetrefilli yeri. Buraya ne kaptanlar reddetmiş. Özgür Kaptan ben buradan çıkarım demiş. Çünkü biraz sıkışık bir yer bu tekne için. Gördüğünüz gibi hata payı çok düşük. Ben de merak ediyorum bu teknenin gidişini. İlk defa bir power katamaranla ben de seyir yapıyorum. Gerçekten bu tekne modeli de yaygınlaşmaya başladı. Eminim merak edenleriniz vardır. Umarım meraklarınızı gideriz bu bölümde. Hata da yanaşalım Muratcığım. Atık da verelim aynen. Atık vermemenin cezası çok arttı arkadaşlar. İki eliniz kanda olsa oraya uğramanız gerekiyor artık. Bir de bu aralar otoritelerin tabi boş zamanları, tekneler az. Yolda gördükleri herkesi çeviriyorlar. Tecrübe eden arkadaşlar var, kafadan uydurmuyorum. Bora Kaptan var mesela, 4 kere çevirmişler Marmaris'te. Ne diyelim, bu sene çok kan dökülecek buralarda. Atık işini de hallettik. Çıkalım bakalım yukarı. Oo lebiler ya. Yakıt çok pahalıydı, almadık. Öyle diyor şimdi. Yakıtımız az ama ne yapalım, gittiği yere kadar. Joystickler. Yani şuradan mesela joystick moduna geçip. Tekne yengeç gibi gidiyor. Yan gidiyor, düz gidiyor. Her türlü gidiyor arkadaşlar. Bilgisayar oyunu gibi. Evet, kaç mil, tahmini kaç saat kaptan? 42.9 tahmini 3 saat. Kendi süratimize bağlı ama yani 3 saat. 11, 12, 13, 14 gidersek. Vay be. Yelkenli de olsak 6,5-7 saat. Evet. Sabah şu anda geç kalmıştık bile neredeyse. Bunda ayrı zevki vardı Murat Kaptan. Yelkenli mi, power katamaran mı diye sormuyorum artık. O gençken kendi katamaran mı? Monohull mı? yoksa dizimi kırarım evlerinde otururum mu arkadaşlar? Bakıyorum bir yukarıdasın bir aşağıdasın kaptanım. Hızıma yetişmek mümkün değil. Atik olacaksın. Evet ama hele bu hızla biraz serin estiği için ne yapıyoruz? İçeri geçiyoruz. İçeri geçtim. Kaptanım yemek yapacağım sana demeseydin gelmeyecektin. Ne yapacaksın? Valla dolaba bakalım abi. Gel bakalım ne var dolapta. Dolabımın her şeyi gidecek bak abi. Günahlar dolu. Neler çıktı abi dolaptan? Domates çıktı. Oo, Fesleğen çıktı. Badem çıktı. Datça bademi. Bundan yine bir İtalyan esintisi geliyor gibime geliyor. mesela Biz bir şeyler yapmıştık İtalyan. Neydi?
fesleğenle pesto yapmıştık. Pesto aslında ezme demek, yani ezmek demek. Her şeyin pestosu yapılabilir. Büyük yaprak, iri yaprak, fesleğenle yapılan pestoya pesto genovese deniyor. Bu da Sicilya usulü bir pesto olur. Ben geçenlerde Sicilya'ya gittim. Sicilya'ya gittiğimde bir şefle birlikte bana öğretsin. Hani 2-3 bir şey de ondan kapayım diye. Oranın lokal yemeğiymiş. Muhabbeti böldük çünkü gayet hızlı gelen bir yelkenci vardı. Biz de çatışmayı önlemek için sancak yaptık azıcık. Evet kaptanım, Sicilya'nın lokal yemeği diyordun. Sicilyalılar bize daha çok benziyor. Bu İtalyanların, yani kuzeyindekilerle biz çok yakın değiliz. Ama o güneydeki Sicilya, Catania, o bölge biz çok yakınız. Sicilya herkesin üzerinden geçtiği adalardan biri. Herkes sahip olmak istiyor. Bu da çok kültürlü bir yemek şeyi demek. Yani her gelenin bir tencere kaynatması. Yani şöyle, aslında dediğin çok doğru, bak o gerçekten benim de dikkatimi çekti. Baktım bütün evlerin balkonlarında kafa var, tamam mı? Bir tane siyahi bir Arap kafası, Ha, evet. bir tane de bir kadın kafası. Ya dedim bu ne? Yüzyıllar önce rivayete göre oranın bir prensesi mi, kraliçesi mi artık bir kadın bir Arap bir adama aşık oluyor, tamam mı? Oralar da tabii dediğin gibi hep o yolun üzerinde, o güzergahın üzerinde. Demek ki çok uğruyorlar birbirlerine. Adamı gel zaman git zaman bekle et bilmem ne falan. Sonra öğreniyor ki adamın karısı varmış, çoluğu çocuğu varmış, bilmem nesi varmış. O rezalet, rezillik. O zaman da varmış öyle. Kadın öyle mi? Öyle. Tamam, herif geliyor, adamın kafayı kesiyor baba. Allah Allah. Kafayı kesmekle kalmıyor. Kestiği kafanın içerisine de fesleğen ekiyor. Tamam mı? Oo, Sicilyalı ablaya bak. Yani oradan o O kadar zaman bir biraz bolluk bereket olmuş ki. Ha, oraya Tabii bağlı. tabii ekmiş. Ben Ondan de sonra ibreti aleme bağlamaya çalıştım ama demek ki İbret alem de, hem ibret alem hem de bolluk bereket olunca rivayet o ki insanlarda böyle şeyler yapıp şimdi bak orayı anlamadım ama insanlarda kafa kesip herhalde öyle değildir ya. Saksısını yapmışlar yani büyük ihtimalle. beyinden iyi bir gübre oluyor diye. Aynen. Yani bu bizim elimizdeki bu malzemeyle bak o çok güzel ondan çıkar. Trapeneze. Bunun içerisinde dolmalık fıstık yok. Dolmalık fıstık yerine badem var. Hala var. Badem var. Parmesan yerine pecorino var ama bizde parmesan var. Parmesan da olur yani. Hani o kadar da. Sen sonuçta Yani bir de domates koyuyorlar. yemek işinin özünü çözmüşsün. Eminim nefis bir şey çıkacak. Ya bizi biraz idare etsin de şu gideceğimiz Evet. Marmaris'e en yakın çiftlik var. Çiftlikte şansımızı deneyeceğiz. Orada bir Evet. açık bir yer buluruz diye umut ediyorum ben ya. Açılmıştır muhtemelen. Bu arada seyrimizden de bahsedelim. Şimdi Peksimet adasını geçmedik değil mi biz? Yok, Peksimet önümüzde. Birazdan sancak yapıp Marmaris'e direktlik kuracağız. Teknemiz kaçta gidiyor? 14 knotla gidiyor. Gayet sessiz. Bu arada kaptanım şunu da soralım. Merak eden arkadaşlarımız vardır bu tekneleri de. Senin bir monohull geçmişin var. Yelkenli katamaran geçmişin var. Ama günün sonunda böyle bir alete geçtin. Power katamaranı. Nedenlerini öğrenmek isteriz. Bunu merak eden arkadaşlarımıza da bir rehber olur belki. Evet, yani aslında şöyle, ben hepsinden çok keyif aldım. Özellikle ilk yelkenli Oceanus 45 en sevdiğim teknem oydu yani. Ondan sonra işte bir Lucia 40 oldu. O da harika bir tekneydi. Ya şimdi aslında bunun nedeni ne sürat ne başka bir şey. Bunun sebebi aslında biraz konfor. İnsan biraz konforunu arttırmak istiyor ama tabii ben kaptan kullanmıyorum. Yardımcım da yok. Benim amacım maksimum konforu tek başıma, hiç kimsenin yardım olmadan yapabilmek, yaşayabilmek. Onun için aslında bu bence hani artık bu işte maksimum bir kişinin kullanabileceği bir alet. Çünkü Evet, aslında yani motoryatlarla yelkenler arasında bir kategori ve tek başınıza gerçekten hiçbir motoryatı neredeyse kullanamıyorsunuz ama bu tekne biraz da geçmişinizde sailing var. Buradaki teknolojiyle konforu yakalıyorum diyorsun. Baksana abi. bütün olay bence benim denizcilik anlayışım, denizci biraz bireysel olması lazım. Yani tek başına kimseye ihtiyaç duymadan bir arkadaş, eş, dost birini mutlaka yanına eşlikçi etmeden de bir yerlere gidebilmeli. Hayat da böyle. Yani eğer sürekli bir yerlere giderken birilerine ihtiyaç duyuyorsan büyük sıkıntıdasın. Doğru. Gidemezsin yani. Sürekli birileri senin aşağı çeker, gitmene mani olursan birilerini
aramak bulmak zorunda kalırsın. Bağımlı olursun bir şekilde. Bağımlı olursun. Yani benim kimseye ihtiyacım yok işte. Ben çıkarım. İstediğim yere de giderim. Yani ihtiyaç sohbet için oluyor zaten. Onun dışında Biz de o günler için varız abi. Eyvallah aslan kaptanım. kardeşim benim. Her Şimdi zaman. kanalı geçeceğiz. Sonra yolumuz daha düz. Biz de yemek yapmak için bir fırsat bulacağız. Kaptan mutfakta görüşürüz. Eyvallah. Rüzgar hızı değil arkadaşlar. Teknenin hızı. I don't wanna tie you up now. I don't wanna do the thing. Yerimin adı buldum. Kaptan gazı açtı kaptan. I just wanna have a fling. I wanna go. Az evvel soğuk diye içeri girdik. Şimdi de sıcak diye dışarı çıkıyoruz. Bakalım ne olacak. Tekrar yukarı geçiyoruz. Şöyle kuytuya oturalım. Kaptan başkası olunca çok rahat bu teknecilik yani. Bu sabah havaya bile bakmadım, inanır mısınız? Sorumluluk başkasında, bana ne? Ben halatlarımı alırım, atarım. Keyfime bakarım. I just wanna hit your spot. I wanna get low. Wanna get low. Mutfakta hareket başlamış. Ezme dediğin önce fesleğeni ne yapıyorsun abi? Yaprakları bu böyle koca büyük dallarını ayırıyor. Oho, domatesler, sarımsaklar. Ama domatesler ne kadar güzel değil mi? Çok. Bu İtalyanların San Marzano domatesi var. Şekerli böyle. Çok güzel. Asidi daha düşük. Böyle biraz ona benziyor bu. Şekil şemal olarak da. Bir tane de sarımsak patlatalım bunun içerisine. Evet. Bir ölçek badem, bir ölçek domates, bir ölçek fesleğen, badem ve zeytinyağı. Hepsi eşit olmak durumunda. Ama masada canın sağ olsun. Olmazsa da olur. Ya olmazsa senden değerli bir Murat ya. Açıl susam açıl. Evet, her şey hazır. Başka ne hazır? Ayhan abi hazır. Ayhan abi hazır mısın abi? Saygılar, sevgiler. Göstersene. Ayhan abi, o da hazır bak. Asıl esas tutuşta. Ne yaparsan Rezil ettim ortalığı. olur o kadar. Benim de canım sağ olsun be Murat'ım. Fesleğenler de girsin. O zaman zeytinyağı da girsin. Alıp ondan sonra bakalım. Domatesleri de atalım. Biraz daha atalım. Olay feslendi arkadaşlar. Bakmak ister misin tadına kardeşim? Al bir tane. Çok mersi. Benden sarışın. Sağlığına. Çok iyi değil mi? Acımıyoruz. Acımıyoruz zeytinyağına. Az koymuş. Şimdi tamam. Murat'cığım ne giriyor şimdi? Tabii ki Başrollerden biri. parmesan. Of, harika koktu. Ben de ortamları temizliyorum. Az daha Ayhan Sicimoğlu. Ayhan abi. Bizim kadar Ayhan abi zeytinyağının reklamını yapmadı. Geçen de yaptık. Ne oldu? Bir şey geldi mi sana orada? Evet abi, Ayhan abi en azından bir like'ını alırız yani. Ayhan abi benim kanalım yok. Arkadaşın kanalına bir like yaparsan. Dur abi. Şimdi sen şunun bir tadına bak da ona göre ilerleyelim. Buyurun. Güzel abi, ben bir tık daha tuz isterim. Tabaklar çıktı, giderek yaklaşıyoruz ziyafete. Ekşi mayalı ekmek. Pesto trapenese bunun üstüne gelsin kardeşim. Bol bol. Korkmadan. Bitti mi sandın? Bitmedi. Murat'aymış. Vay 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 vay. Vay vay vay. Murat Kaptan. Neler oluyor Murat Kaptan? Kaptanım döktürdüm be. Ağzımı sular aktı valla. O son yağ da dökülecek değil mi? Abi o dökülecek. Evet, yemeğimiz bitti. Yollarda böyle. Haydi bakalım. Haydi kardeşim. Aldım gidiyorum. Afiyet olsun. Nedir? Bunu ben söylemem.
Sen söyle. Bence çok güzel. Ben daha tatmadım, hemen Bence badem tadıyoruz. suyu işi değiştirmiş. Başka bir boyut katmış. Gerçekten kıtır kıtır ya, harika geldi ağzıma. Badem harbiden çok güzel. Ayhan abi, sağ ol abi. Özgür kaptan, sağ ol kaptan. Aç karnımız doydu. Sicilya'da böylesi yok. ...6,5 mil yolumuz kaldı. Harbiden 2-2,5 saatte Çiftlik Koyu'na geldik. Bugün niyetimiz Çiftlik Koyu. Teknenin dengesi çok iyi. Şu anda klasik bir batı rüzgarı var. Dalgalar yarım metre civarı. Dalgaya karşı gidiyoruz ama gerçekten iyi gidiyor. Motor yatla da benzer hızlarda seyir yaptım. Çok da rahatsız ediciydi. Bu katamaran gövde gerçekten konforu arttırıyor. Tekne saatte 128-129 litre dizel yapıyor. Genelde bu merak ediliyor, o yüzden söyleyeyim dedim. Çiftlik Koyu'na geldik. Bu ada da Ali Ağaoğlu'nun, biliyorsunuz. Ben böyle gelsem tamam mı? Aynen. Arkaya doğru gidiyor. Aynen. Vay. Sistemlere bak. Gel. Güneşi batırırız değil mi? Güneşi batırmaya gideriz. Yerimiz de hazır zaten. Ne zaman isterseniz. Aynen, iyi Tamam. misafir. Teşekkür ediyoruz. Çıkarınız abi. Hoş bulduk. Siz Mustafa'nın kardeşi mi dedi? Ben Mehmet abi. Ha, Seydir Ağzı'da geldik de. Azmak Restoran. Yaşar ve Engin vardı. Onlar gitmişler. Yıllar oluyor tabi. Şu anda bu dostlarımız karşılıyor bizi. Kayık da güzelmiş. Evet, işlem tamam mı? Yolumuz bitti. Halaman denize giriyor. Murat durur mu? Mayosunu giydi. Kış göbeğini de çıkardı. Haydi bakalım. Zaman atlarsın. Hop. Hiç sesi çıkmadı bakıyorum. Evet, nefesim kesildi. Muratçık. Ben şuradan çivilememi atlar çıkarım. Nefesi kesilmiş arkadaşlar. Demek ki soğuk. Hadi gidiyorum. Helikopter mi uçuruyorsun? Bu da çalıştı. İşte arkadaşlar, yelken olmayınca bunları teknenin istediği yerinden uçur. Direkt yok. Halat yok. Tel yok. Sırf drone uçurmak için bir power cat alacağım. Bu da oldu. Kaç. Muratçım. Bir de baksana. Bu gözlükleri takan herkes tuhaf hareketler yapmaya başlıyor. Ya bırak kardeşim. Dur. Ha. Şu oku çıkartamadım. Oku çıkarsam ha. Drone sahibi olmak çocuk sahibi olmak gibi. Tanıyacaksın onu, büyüteceksin, eğiteceksin, kumanda edeceksin. Sonunda kalktı küçük bey. Bu saatte mi kalkılır? Check the mic and make sure it sound right, boys. Haydi kaptanım, acıktık, gitmiyoruz muyuz? Hadi gidelim. Gidelim ama gitmeden önce sana bir şey göstereceğim Murat. Nedir baba? Çek bizi bir. Beraber çek. Sonra bir de adayı çek. Görüyorsun değil mi? Diyor ki hiçbir şekilde diyor, hiçbir canlı diyor olur da adayı göremezse diyor. İşte resim diyor. İşte ada diyor. Ben mesela bunu aynen. hiçbir yerde görmedim. Dünyanın hiçbir yerinde yok böyle bir şey. Belki de sanatçı bize başka bir şey demek istiyor. İyi akşamlar. Hayırlı işler. Nasılsınız? Özleştik. Sıcak servis ettiğimiz temiz oturumuz var. Haydari, şakşuka. Bir de yeşil zeytin seviyorum ben.
Ama Hatay kırma. Ama Hatay kırmanın da en küçüğü değil. Bunlar da o kadar küçük oluyor ki kardeşim ya. Bunun bir küçüğün bir büyüğü. Azıcık bekleyin değil mi şu zeytin bir büyüsün. Hemen görür görmez de almayın aslında. Ne yaptın bu sene? Çıktı mı? Nasıl gidiyor bölümler? Nasıl gidiyor Sayın Kalamari? Kalamari abi bölüm çekmeye bakıyor ya. Hala sağ olsun insanlar izliyorlar. Geçen bir tonoz bölümü yaptım. Böyle 3-4 günde 50 bin kişi izledi. Tabii merak edilen bir konu tonoz mevzuları. Ondan sonra çok güzel bölüm çektim. O 5 bin kişi izledi. Böyle bir dengesizlik var. Işığa, sese, her şeye dikkat et. Güzel konulu bir şey çek. Dikkat et abi, salaş. Bak burada sohbet et, muhabbet et. Seyreden seyretsin. Öyle bakmak lazım olaya ya. İnsanlar Selin Kalamari'yi seviyorlar. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Selin Kalamari ilk çıktığı zaman neredeyse benim bildiğim Türkiye'de bu işi yapan bir yelken kanalı yoktu. Ya hiç önemli değil kaç seyretmiş, nasıl seyretmiş. Bir şeye vesile olmuş. Bak şimdi çok başarılı insanlar var. Bu işi çok iyi yapan insanlar var. Çok da takdir ediyorum hepsini. Ama hani bir noktada da Selin Kalamari bu işin öncüsü oldu. Neticede ben seviyorum abi. Birçok insan da açıyor, seyrediyor. Abi biraz eğlenceli bölümler. Bak mesela eski bölümlerde ara sıra böyle güzel macera dolu Evet, Arda şeyler Kaptan oluyordu. nerede sorusu Arda, gelmesin. Arda, Arda ne yaptın Arda? Evet, herkes Bazı geldi. arkadaşlar hala soruyor Arda nerede, Arda nerede? Nerede abi? Diyorum Arda. abi 2 erkek bir teknede kaç yıl bölüm çekebilir hani mantığa aykırı bir şey yaptık zaten onca yıl çektik. Abi zaten Allah'tan bir yıl falan, ulan bir yıl evli olsan boşarsın karını ya Tabii aynı canım. teknenin içerisinde. Arda nerede, Arda nerede? Abi biz de böyle 2 erkek tekneyle gezip hani bir getirisi de yok. Kanalın bir getirisi olsa böyle yazsa YouTube 10 bin dolar 10 bin dolar 5-5 kırışıp devam ederiz ama Bulaşık 10 dolar falan gibi. kavgasıyla hayat ne kadar sürer? ya biz teknecilikten hem para harcayıp hem vakit harcayıp Tabii. hiçbir şey elde edemediğim bir kanal yani. Maalesef tekne kanalları da açıkçası kıçına yetse hani o para kazandıracak seyirciye ulaşmıyor. Yani bizim böyle bir Evet. 500 bin seyircimiz olma ihtimali yok. Hala en yükseklerden biriyiz. 60 bine yaklaştı. Ya ama çok para kazandığınızı düşünüyorlar. Oo, teşekkür ederiz. İlave takviye şey geldi, atom biberi geldi. Para kazandığınız gibi bir yaygın kanaat var Murat Kaptan. En son ne kadar düştü hesabınıza? En son 437 lira düştü. Ama o kadar laf yiyorsun abi o yorumlarda. Bak o 50 bin seyredilen video var ya Evet. kaç para getirdi biliyor musun? 2300 lira falan. Çok iyi Bak mi? 50 bin kişi izledi. O da yaklaşık 50-60 dolar. Bu ama öyle görülmüyor ya. Hatırlıyor musun? Senle bir sefer bir şey yapmıştık. Ne yaptık? Yine böyle bir yemek bir şeyler yaptık falan. O gün de ben hasbelkader şey giymişim. Bu Helly Hansen logolu bir şeyler. Bir tane sağ yorumlara şey yazmış. Maşallah demiş Helly Hansen'dan da tabii oh demiş. Ha, Sponsorluklar kaymak demiş. Gözümüzün içine soktunuz diyor. Ben böyle bu kadar kolay zannederek Helly Hansen'ım ya bu arkadaş yemek yapıyordu bu programda. Takalım şapkayı, giydirelim tişörtü. Aynen. oradan yani. da hop 100 bin euro. Ah kaptanıma. Kedilere bak. Kediler ve ördekler Ördekleri süzüyorlar. süzüyorlar, evet. O içgüdü abi. Biz nasıl rakı makı görünce. İçgüdü ben bunu içerim. Oğlum dur. Yerim abi. Dur oğlum. Nasıl gidiyor hayat? Köyceğiz. Vallahi en güzeli. Ben de köye taşındım biliyor musun? Artık köyde yaşıyorum. Abi hepimizin sonu bir köyde bitecek öyle gözüküyor. Abi işte biraz bireyselleşiyorsun artık yani. Sana belli bir yaştan sonra hitap etmiyor yani. Şu anda ben de mesela düşünüyorum. Böyle çık git gez bilmem ne falan. Yani tabii ki gezmek şey yapmak güzel ama hani daha konforuna dönüyorsun. Kendi konforun olsun istiyorsun. Yani kendi düzenin olsun istiyorsun. Ne diyorsun abi çiftlik koyu? Çiftlik koyu güzel. Ada silüeti çok hoş. Açık deniz. Şimdi bu renkler muhteşem. Senin var mı böyle acayip favori bir koyun? Açıkçası bu Marmaris'in bölgesindeki koyları nedense çok takılmadım. Merhabalar. Gözümüz yollarda kaldı. Siz gittiniz, müzik gitti.
Ama çok güzel playlist bizde. Abi telefonlara bakmayacağım bu gece, anlaşıldı. Evet. Yani, eşim mi arıyor, kim arıyorsa. Ah, ya o zaman tamam. Bu bölgede zaten öyle çok demir atacak falan da yok yani. Yani düşündüğümde şimdi benim için mesela bölge olarak Hisarönü'dür. Hani Göcek, Gökova, e, Hisarönü üçlüsünden birini seçmem gerekti. Hisarönü'dür. Oradaki tüm koyları çok severim ben. İngiliz limanını çok severim mesela. Orası da çok güzel. Ya Gökova koyları gibisi yok zaten de, Sadun Boron'un dediği gibi. Doğa güzelliği olarak müthiş ama orada da bir tesis eksikliği var, hani böyle bir şeyler bulamıyorsun. Yakıt, elektrik, su, ikmal, özellikle Okluk koyu da kapanıp devreden çıktıktan sonra Gökova yoksa herkes on basar. Şimdi düşünebiliyor musun? Burada bir koya gidiyorsun. Kişi başı ne oldu bilmiyorum. 5.000 lira mı oldu? 3.000 lira mı oldu? Garip garip paralar. Sadece yemek yani. Tamam. Balık söyledin, bir de patates Peki, kızartması. o kadar değil mi? Balık ve patates kızartması. Bir de anne sarımsaklı ekmek. İçki de koy. Allah korusun koy. Koy abi. 5.000, 10.000 de öyle mi oldu? 10.000, 12.500, 22.500. Ne oldu oğlum yani? 400 euro oldu. 4 kişi Ne olduk ya? ama şu da var. Şunu da lütfen şey yapmayalım. Atlamayalım. Adam bu parayı alıyor ya senden. Yine geçinemiyor. Adam o parayı almazsa geçinemiyor. O parayı alsa da geçinemiyor. Sen o parayı ödüyorsun. Otomatik olarak yurt dışıyla mukayese ediyorsun. Diyorsun ya bu paralar olmaz. Ne biçim bir para bu? Okyanus geçişinde takıl baba. Sen geçecek misin? Düşünüyor musun? Var mı öyle bir şey? Abi hiç niyetim yok. Bu okyanus geçişlerine 28 fit, 30 fit tekneler yaptığın zaman herkes bayılıyor. 10 milyon izliyor. Katamaranla geçenlere bak, çoğu izlenmiyor. Çünkü herkesin hayal kurabileceği kadar bir tekne ya 28. Ha. Yani hani şey gibi, araba gibi düşünürsen herkes bir Opel'in, ne bileyim Renault'un hayalini kurabiliyor da Mercedes, Bugatti onları kuramıyor. Şimdi onu yapabilenleri çok izliyor insanlar. Ama teknelere bakıyorum abi, tam bir sefalet hani. Son izlediğim kanalda herifin dümen rudder kırıldı. Yani Ya şimdi çok güzel anlarına şahit oluyoruz da bir de şahit olmadığımız kısmı var ya denizciliğin. evet, işte onu yapmayı düşünen çok iyi düşünmesi lazım. Ya belli bir yaşa gelip böyle gerçekten belli bir olgunluk var. Gerçi belli bir olgunluğa geldiğinde insanlar kaçış aradığı için bunu yapıyor. Kendi kendiyle, doğayla bir mücadele içerisine giriyor. Ancak tabii bana sorarsan kaçışı şöyle yap. Atla buradan uçak. Git Karayipler'e charter tekne kirala. Çok daha güzel kaçarsın bak ben sana söyleyeyim. Ya sana bir şeylerden kaçıyorsun. Kaçtığın yerde daha büyük çile var. Gittin onun tuvaletin bozuldu. Dümenin yeke dümen zaten ayı gibi İyi çile yaşıyormuşum çekiyorsun. ben dersin. Sen ama Fransız gönüllüsüyle denize atlayınca oh, Bitti her şey deniyorsun. yemezler. Gençken yapılabilir ama konforlu bir tekneyle yapılabilir. Şimdi konformist falan diyeyim de harbiden 28 fit tekneyle Fatih Kaptan sen de yaptın. Helal olsun. Ama katamaranla yapsaydın bu kadar alkış almazdım bak. Kayıttayız tabii ki biliyorsunuz. Size de konuşalım arasında. Bunu küçük bir tekneyle ve eziyet çekerek yaptığın için aslında alkışlar. Böyle yapanlar Sadun Bora dahil. Sadun Bora'nın zamanında en azından teknoloji yokmuş, hani adam harbiden meraktan gitmiş. Neyse herkes hayalini kovalasın canım. Evet. Bunun sonunda bir şey demiyoruz da ben açıkçası hani düşünüyor musun dedin ya. Pek de düşünmüyorum. Ya yaparsam, onu da yaparsam da hani teknede bir satellite olsun, bir şey olsun, bir konforla olur. Ama böyle dümen kırıldı, motor yağını nerede değiştireceğiz Allah'ım, yine bir şey oldu da Öldürmeyen güçlendirir diyorlar baba. Doğru mu bu? Hani Campsi sakin denizden asla iyi bir denizci çıkmaz derler Kesinlikle. mesela. İyi bir denizci olmak için belki bunları yaşaman gerekiyor. Belki. Evet varsayım. Bakış açısı yani. Ya Hani ama- adam bir şeyden kaçıyordur. Belki aradığını o buluyordur. bak, Biz Allah'tan bulamıyoruzdur ya. YouTube var. Fatih Kaptan'ın da gözleri böyle bir şaşı bakmaya başlamıştı pasif geçerken. Çünkü abi o yani hakikaten ben hani dedim ya
2-3 kere gittim geldim Marmaris Göcek. 5-6 saat bile yalnız kalınca falan demeye başlıyorsun hani. Yok ya, ben babayı 1-2 tane videosunda seyrettim. Adamı böyle 7-8 gün bir limanda alıkoydular. Çıkartmıyorlar, bilmem ne yapmıyorlar. Geleceğiz diyorlar, gelmiyorlar. Gideceğiz diyorlar, gelmiyorlar. Karaya çıkmasına izin vermiyorlar. Yani şimdi anladın mı? Ben çayını yapıyor. Çok severek izledik yani gerçekten. Ya, çok aynen. çok acısını paylaştık. O oranın otoritelerine karşı biz de kinlendik. Ya güzel öğreniyoruz tabii yani öğreniyoruzdan kastım şu, öğreniyoruz ve yapmamamız gerektiğini anlıyoruz. Benim öğrendim. Efendim muhabbetin daniskası babaannesinin, büyük babasının, dedesinin kardeşi burada devam ediyor. Bizim Ayhan Sicimoğlu'yla Ata Demirer'den ne eksiğimiz var? Onlar Biz de yaptıysa yaparız. biz de yaparız yani. Bizde Ayşe bile var. Günaydın, günaydın, günaydın. Captain la Captain. İyi valla. Bebek gibi uyumuşum. Hava nefis. Ben de vallahi. Ne yapıyoruz abi? Bir şeyler yiyelim. Yumurta, çay, Oo, bir sahanda yumurta. yumurta güzel gider. Tripodum nerede benim ya? Abi şu suyun güzelliği. Vay Özgür, nereden nereye diyormuştum. Nereden nereye? Şu işte bak. Günaydın arkadaşlar. Ne konuştuk dün gece değil mi? Dinlediniz mi hepsini? Azmağa gidiyoruz, Azmağa. Selin Severle Karamari'yi birkaç çok kez. seyrettim, severek izliyordum. Özellikle pandemi zamanı. Hatta sizi beraber de seyretmiştim. Bir yelkenli tekneniz vardı. 5-6 yıl içerisinde biz 2 kere beraber Öyle mi yaptık? 20 Ama 20 ne oldu? Şeye üzüldüm açıkçası. Yelkenden motor yata geçmenize üzüldüm. Ama buna motor yat demeyelim ya. Bu motor motor yat- yat. Ama direği nerede, yelkeni Bak nerede? abi şu an direği var gibi duruyor bak. Arkada saklıyoruz. Demonte bir vaziyette gerektiğinde. Doğan görünümlü Bir şahane. balon böyle ön tarafta. Yok gerçekten. Teşekkür aslında ederiz izlediğiniz böyle. için. Bu katamaran Dostum görüşürüz. Reklamın kötüsü olmaz. Aynen, sizin de elinize sağlık. Hayırlı olsun işletmeniz. Eyvallah. Abi bu kadar grafikler. Böyle bir şey. Evet, ben halat başına erişeyim. Gördüğünüz gibi işler buradan halloluyor. Yengeç gibi gidiyoruz yan yan. Haydi görüşürüz. Burada bir yarış var Marmaris'te sanırım. Celduk. Marmaris çok da özlenecek bir yer değilsin ya. Net Salmana'da hizmette sınır yok. Teşekkürler, sağ olun. Teşekkür ederiz. Her şey- Sağ olsun arkadaşlar. Biri tekne bindi. Benim işleri hallediyor. Yaptın kaptanım 2 saniyede. Ya Senin gibi pratik adam da yok. Vinç sıramızı bekliyoruz. Bu işler böyle işler. Sıra bize geliyor sanki. Bundan sonra biz varız. Sonunda sıramız geldi. Sevgili deniz sever dostlar, bu bölümümüzde Net Selman'la son buluyor. Teknemizi çekek yerine bıraktık ve şimdi gidiyoruz. Güzel bir seyirdi, güzel muhabbetti. 2 güzel gün geçirdik.
Teşekkür ederim kaptanım. Rica Sen ne ederim diyorsun? kaptanım. Son Sağ ol. sözlerini alayım. Çok teşekkür ederim. Eşlik ettim. Beraber çok güzel bir hafta sonu geçirdik. Daha doğrusu hafta sonu değil. Şu anda haftanın ortasındayız ama. Her zaman gelirim. Harika. Uzun bu bölüm oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Şimdi size veda ediyoruz. Herkese güzel bir yaz diliyoruz. Yazın turlarımızı da kaçırmayın. Gelin, bize eşlik edin. O zaman bay bay.